Hanımlar beyler, Ölüdeniz'e hoş geldiniz. İnanılmaz güzel bir hava var şu anda. Yani bunu dünyanın kaç yerinde görebilirsiniz. Ölüdeniz'e, Fethiye'ye yolu düşenler bu gezilerin hepsini mutlaka yapmalı. O kadar güzel yerler görüyorsunuz ki böyle tekneyle giderken hangi birinde duracağını şaşırıyor insan. Yürüyelim, koşalım. Ben de sen tamamdır burası ben. Kolay mıymış? Şu an bilmiyorum ki. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum, rüya gibi. Ve şurası da dünyaca ünlü Kumburnu. Hayatta bir kez yapılmalı. Herkes Ölüdeniz'e bekliyoruz. Gündüz burası böyle ya, gece bakın böyle oluyor. İşte gecesi de böyle. Denizle şelalenin buluştuğu nadir lihanlardan birini görüyorsunuz. Evet. Ve bunun değerlendirmiyoruz. Şu manzaraya bakar mısın ya? Sizlere iyi seyirler. Bize de keyifli bir Fethiye gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun yine ne demiştim size? Herhangi bir yerinden çıkabilirim. Siz muhtemelen dünyanın farklı bir yerinden beklerken Türkiye'den çıkmış bulunmaktayız. Nasılsınız? Umarım her şey canavar gibi geçiyordur. Biz Maldivler'de balayını yaptık. Fethiye'ye geldik. Dedik ki daha yaz başlamışken biz neden memleketi tanıtmıyoruz? Çünkü Kalkan bölümünde çok fazla ilgi gösterdiniz Türkiye videolarına. Dedik o zaman Türkiye'yi gezelim biraz da. Yıllar önce videolarını yapmıştım ki biz zaten her sene Türkiye'yi geziyoruz. Videosunu yapmıyordum. Dedim güncellenmiş bir yeni videolar serisi yapalım. Doğma büyüme Fethiyeliyim. Kameranın arkasındaki eşim Burçin Pehlivan da doğma büyüme Fethiyeli. Artık sizler de aşinasınız kendisine. O yüzden muhtemelen sizlere en güzel kaynakları bizler ve bizim gibi burada yaşayanlar aktaracaktır. Birazcık bunu biz kalbi olarak memlekete hizmet olsun diye de yapmaya karar verdik. O yüzden çok güzel yerler göstereceğim. Çok güzel maviler, yeşiller göreceğiz. Ve Fethiye'nin bu rengarenk tabiatına, adalarına, koylarına, şu paraşütle uçulan güzel manzaralarına kadar hepsini anlatmaya çalışacağım sizlere. Dünya turumun memleket ayağında umarım güzel bir bölüm yapacağız. Ve bundan sonra birkaç bölüm daha yapmayı düşünüyorum. O yüzden ne yapıyoruz video başlamadan önce? Sizler için küçücük bir detay olan videoyu beğenip yorum yapma kısmını da yaparsanız bize çok büyük destek olmuş olursunuz. O yüzden hadi bakalım sevgili dostlarım, güzel bir yaz gününde sizlere iyi seyirler, bize de keyifli bir Fethiye gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. 1970'lere 80'lere kadar bulunduğumuz Ölüdeniz'in merkezi tabiri caizse dutluktu. Çünkü bu gördüğünüz ne oteller ne de böyle bir turizm vardı. Bildiğiniz portakal bahçelerinin, zeytin bahçelerinin olduğu yerde. Ama 80'lerden sonra buradaki o aslında sizlerin Kumburnu olarak gördüğünüz Ölüdeniz süliyeti evet çok ünlüydü. Türkiye tanıtımlarında da kullanılıyordu. Ama asıl olayı dünyanın en iyi paraşütle uçulacak noktalarından bir tanesi olmasıydı. Yanı başındaki 2000 metre yüksekliğindeki Baba Dağı'dan işte böyle binlerce insan her sene gelip burada uçuyor. Ölüdeniz'in aslında turizm açısından en büyük katkıyı sağlayan özelliği ve güzelliği tabiatıydı. Çünkü buradaki gibi bir lagün dünyada çok az yerde var. Dünyayı gezdikçe hep bize önceden şey derdi gezen böyle büyüklerimiz, abilerimiz ya da turistler. Ya siz buranın kıymetini bilin, harika bir yerde yaşıyorsunuz diye. Ben de derdim ki ne var ya burada işte Fethiye derdim. Sonra dünyayı gezdik. Allah nasip etti. 115 ülke gördük ve memleketin kıymetini daha iyi anladım. O yüzden bugünkü bölüm bizim için hem kıymetli hem duygusal hem de keyifli olacak. Şu anda bulunduğumuz otelden itibaren sizi bir gezdireyim. Çünkü buraya ailecek, eşlerinizle, arkadaşlarınızla gelip kalıp tatil yapmaya gelirseniz nerede kalacağınızı görün. Direkt şu anda biz Ölüdeniz'in merkezindeyiz ve 5-10 dakikada plaja yürüyebiliriz. Kaldığımız otelin ismi de Mozaik. Burası da koca havuzunun olduğu bir havuz alanı. Böyle küçük küçük bir dünya, işte odaları var. 2 katlı binaların olduğu bir tesis burası. Şurası bizim odamız. Hani gelirseniz nerede kalırsınız görün istiyorum. Burçin Pehlivan'la beraber. Özlemiş misin memleketi? Tabii ki. Çünkü yurt dışındayken çok fazla aç kaldık. Ya yine aç kaldık. Diyecekler ki bu kız hiç doymuyor mu? Hayır doymuyorum değil ama gerçekten kültürümüzle hiç alakası olmayan yerlere gittik. Çünkü çok farklıydı. Tabii ki yine çok eğlenceli ve güzeldi. Ama kahvaltı sıkıntı değil mi? Ama kahvaltı sıkıntı. O zeytin. Peyniri arıyorsun. Ama kesinlikle bizim doğamızda
muhteşem. Evet. Hatta bugün belki ben paraşütle atlayacağım. Düşünün Burçin Fethiye'li, doğma büyüme o da hiç atlamamış. Bizim işte buradaki insanlar kıymet bilmiyor. Adam Yeni Zelanda'dan buraya geliyor. Bizim elimizin altında kıymet bilmiyoruz. İşte bu videoyu ondan yapıyoruz. Kıymet bilinsin diye. Evet. Heyecanlıyız. Ben bugün için çok heyecanlıyım. Biraz da korkuyorum açıkçası yine de. Aslında yükseklik korkum yok ama yine de Bir şey olmaz, bir şey olmaz. En kötü denize inersin, ne olacak? Hadi gel odamızı gösterelim. gösterelim. Yani hep Maldivleri, Bali'yi, Tayland'ı vesaire mi göstereceğiz kaldığımız yerlerdeki o tecrübelerimizi? Birazcık memleketimizdekileri gösterelim dedik. Bu kaldığımız otelin, şimdi size bir oda turu yaptıralım. Burası birazcık böyle şey tasarlanmış. Küçük bir apartman gibi. Yani bir otel odası değil, görüyorsunuz. Oturma alanımız burası, televizyonumuz var, koltuğumuz var. Şurada küçük bir mutfak var ki kahvaltı dahil mesela burada. Şurada duş, tuvalet vardı. Burada yatak odamız var. Direkt havuza açılıyor. En güzel yanı da bak. Buradan balkona geldiğinizde direkt havuzunuza inebiliyorsunuz. Bunun benzerini biz Burçin'le Mısır'a gitmiştik. Rixos'larda kalmıştık. Orada da mesela bu özellik çok güzel oluyor. Direkt isterseniz havuza geçebiliyorsunuz. Yukarıda paraşütler de uçmaya başladı. Bu otel güzeldi, keyifliydi. Şimdi asıl manzara kısmını başlatalım mı? Heyecanlı mıyız? Hadi bakalım Öldeniz'i artık gezelim. keeps pulling me back. It keeps pulling me back to you. It keeps pulling me back. It keeps pulling me back to you. It keeps pulling me back. It keeps pulling me back to you. It keeps pulling me back. Şimdi dostlar, burası aslında bir vadi gibi düşünün. Küçük bir alanda sadece yerleşimin olduğu bir bölge. Şöyle bir dünya oteli görüyorsunuz. Öldeniz'in merkezi dediğiniz yerde zaten 10 dakikada her bir köşesine yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Ama bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle bayramlarda, Temmuz, Ağustos'ta burada kımıldayacak yer bulamazsınız. Otopark çok sıkıntı olur. Haberlerde de görmüşsünüzdür, bayramda özellikle çok fena oluyor. Bunu planlayarak gelmenizi öneririm. Çünkü bir yerden sonra sıcakla beraber işkenceye, eziyete dönebilir. Bu uyarımı bence en başa koyun. Şimdi şöyle görüyorsunuz, fıstık gibi masmavi denizimiz var. Oraya doğru yürüyoruz. Bir yanda da paraşütler uçmaya başladı. Sabah hava bulutlu olduğu için uçmuyordu. Normalde burada 12 ay isterseniz uçabiliyorsunuz. Ama hava elverişli olmadığında uçuşları kapatıyorlar. O yüzden bir anda şimdi güneş açınca şansımızla bizim video çekeceğimizi hissetti galiba. Bir havada toparlanma başladı. Güzel de esiyor. Keyifli bir gün olacak inşallah. Denize doğru yürürken işte Ölüdeniz'deki caddelerde böyle. İşte burası da Ölüdeniz'in trafiğe kapalı ünlü caddesi. Buradan denize kadar boydan boya gidebiliyorsunuz. İşte sağda solda böyle çok tatlı mekanlar açılmış bu arada. Bunların çoğu yoktu, ben hatırlamıyorum. Güzel kafeler de açmışlar. Şık mekanlar da yapmışlar. Her geçen gün inşallah turizmimiz daha aklı başında, daha aklı selim insanlar tarafından yönetildikçe güzel olacak. Olumlu düşünelim, olumlu olsun. Gündüz burası böyle ya, gece bakın böyle oluyor. İşte gecesi de böyle. Yani böyle arada janjanlı hareketler yapalım ki biz de boş adam değiliz video konusunda. Şimdi burası da daha çok barların, mekanların olduğu yer. Akşam ben sizi buraya getiririm birazcık daha hareketli olmaya başladığında. Şurada da aşağıya doğru gittiğinizde de böyle eyvallah, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Merhaba. Ben artık Türkiye'de video çekemiyorum. Canlı canlı görüyorsunuz. Sağ olsun insanlar tanıyorlar. Mekanlarına çağırıyorlar. Eksik olmayın, eyvallah. Ben de bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Meğer ne çok hayalinin peşinde olan insan varmış. Dünyaya gezmek istiyormuş. İlham oluyorsak ne mutlu. Devam. Bu sokaktan denize doğru çıkacağız. Evet, sahile geldik. Bakın şuranın döneri çok güzeldir. Bella Gusto. Aklınızda bulunsun. Böyle uygun fiyatlı bir şey yemek isterseniz tercih edersiniz. Ve genel olarak dikkatimi çeken bir şey daha söylemek istiyorum. Böyle burada bir kitle de düzelmiş. Yani helal olsun. Burada bir toparlanma olmuş. Bunu da açık açık söyleyeyim. Hani hep haberlerde işte bütün plajlar çok kötü. Yok Manavgat şöyle, yok Fethiye böyle, yok esnaf kötü davranıyor. Yok işte Marmaris'teki olaylar. Hayır abi, her yer öyle değil. O yüzden bu konuda da Fethiye'de rahatça tatilinizi yaparsınız. O şekilde davrananlar yüzünden memleketlerimizin kötülenmesine izin vermemek lazım. Bu konuda da bence burada o düzeltmeleri yapan, o soytarı tipli insanların azalmasını görmek beni mutlu etti. Yani sokakta yürürken bile eskiden rahatsız ederlerdi. Şimdi mesela hiç kimse bir şey demiyor bile. Burası bir pist desem ve dünyanın kaç yerinde böyle bakın paraşütle 2000 metreden şöyle bir Birisi geliyor. Denizi görerek böyle bir pist görebilirsiniz.
İşte bu şekilde Ölüdeniz'de uçup manzaranın keyfini çıkartan bir paraşüt yaklaşıyor. Bakın şimdi şuraya inecek. Ve hoş geldin. Mesela bu bireysel uçan bir arkadaş. Ticarilerde 2 kişilik oluyor. Biz de bugün bunun 2 kişilik olanına bineceğiz. Şu anda bulunduğumuz yerin ismi Bercekız. Bercekız diye de geçer. Plajı. Burada daha çok açık deniz olduğu için bir nebze olsun dalgalı deniz görürsünüz. Hemen şu sol taraftan gitmeye başladığınızda ilk başta Kıdrak plajı, akabinde Liberty'nin tatil köyü ve ileriye doğru Faralya köyüne gidersiniz. Kelebekler Vadisi vesaire. Eğer bildirimleri açarsanız bir sonraki bölümde oraları da ayrı videosunu yapacağım. Çünkü bambaşka güzellikte. Oraları sizlere anlatacağım. Hani o kartpostallarda, reklamlarda gördüğünüz Ölüdeniz fotoğrafı var ya, bu o değil. O ileride. Kumburnu diye geçiyor. Ölüdeniz denmesinin sebebi de suyunun sakin olması. Bir tane de efsane var. Çocuğunu kaybeden, işte ismi Deniz olan bir yerden de geldiği söyleniyor ama özünde denizin sakin olmasından dolayı geçer ve lagün bölgesi de orasıdır. Ama ben sizi oraya götürmeyeceğim. Neden? Biraz sonra batma garantili bir tekne turuna çıkıyoruz. Şöyle bir koyları göstermek istiyorum. Bu sıcakta bak drone da taşıyorum. Sizler de güzel görüntüler görün diye. Amacımız şimdi ilk başta şu güzel bölgeyi sizlere göstermek. Hadi tekneye gidiyoruz. Bakın buralarda bir dünya böyle beachlerdeki mekanları da size gelmişken göstermek istiyorum. Bunlar bayağı son 2 yıldır, 3 yıldır güzelleşti, yenilediler. Yani genelde işte biralar örnek veriyorum 200 TL, omletler 300 TL, işte hamburgerlerde 500 ila 670 TL'ymiş, salatada 500 TL'ymiş. Ucuz mu, pahalı mı? Yorumu siz yaparsınız. Turistik yerdeyiz şu an sonuçta. Bunlar da daha böyle İşte akşamüstü genelde hareketlenmeye başlayan mekanlar, işte rooftop, çatı barlar, gece kulüpleri vesaire. Burada ama şu bina hiç güzel görünmüyor. Yani buranın dokusuna hiç uymamış. Bu eleştirimizi de yapalım. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Teknemize bindik. Yolculuğumuz başlasın. Hadi bakalım. Sizleri şimdi koy koy gezdireceğim. Dostlar şimdi normalde bu teknelerle az önce bu sürat motoruna bindiğimiz yerden günübirlik turlara gelebiliyorsunuz. İşte 1000 lira, 1500 TL falan oluyor öğle yemeği dahil. Böyle bireysel gezelim ve küçük koyları da görelim istedik. O yüzden Şaban Kaptan'la böyle tura katıldık. Kendisi yıllardır bizim abimizdir. Gezdirir bizi buralarda da. Ölüdeniz'deki adamımız. Şimdi bu ilk geldiğimiz yerin ismi de Deve Koyu'ydu. Ve bunun gibi böyle 4-5 tane farklı koylarda gün içerisinde durup böyle gezdiriyorlar sizi. Bir de Kelebekler Vadisi'ni de görüyorsunuz tabii ki. O da en güzellerinden biri. Bir yanda yeşil, bir yanda maviyi izleyerek gidiyoruz. Mesela birçok tekne buralara gelmiyor. Böyle küçükler gelebiliyor. Eğer böyle sürat motoruyla gelmeseydik burayı muhtemelen göremeyecektik. Çok güzelmiş burası da. Ya Fethiye'nin mesela merkezini insanlar çok beğenmez. Ya da geldikleri zaman ön yargılı davranırlar. Ama aslında Fethiye'yi Fethiye yapan böyle işte yeşille mavinin kavuştuğu, kucaklaştığı müthiş tabiatı. Şu an Fethiye'nin bir aslında özetini görüyorsunuz. Şaban abi, senin de favori yerin bura mıydı? Ben burayı çok severim. Her zaman sakin, sessiz ve temizdir. Vallahi çok güzelmiş. Hani ben buraya gelmemiştim biliyor musun? Arkada kalmışız. Buraya işte büyük tekneler geldiğiniz için onlar giremiyor böyle küçük yerlere. Yani bizim gibi tekneler böyle küçük küçük yerlere girip daha temiz, Issız yerleri de görüyor. az insanın gelebildiği yerler her zaman daha güzel. Bir de sakin. Mesela Aynen. okullar çok daha kalabalık, çok daha gürültülü. Müzik de açıyorlar bazen ne yazık ki. O yüzden böyle sakin, biraz daha hızlı ve keyfi güzel bir gün oluyor. Aynen. İyi ki varsın Şaban abim. Eyvallah. Ölüdeniz'de bulacağınız abimiz. Halı, kilim, travel, seyahat hepsi var. Her zaman. 40 yıldır hizmetinizde. Kaç oldu abi yaş? Yaşta 18 miydi, 20 erkeğin miydi? yaşı sorulmaz mı? Yok. 25 falan oldu galiba. O civarı değil mi? Aynen. O yüzden denizde insan keyif alarak yaşayınca mutlu oluyor. Gelsin sıradaki. Ya şuraların güzelliğine bakın. Mesela buraya gelmek kolay değil. Şurada bir tesis görüyorsunuz. Orada yaşayan bir yerel halk da var. O koy mesela. Onların çok şanslılar. Burası da soğuk su olarak geçen yer. Su kaynağı çıktığı için soğuk su deniyor.
Bakalım soğuk su ne kadar soğukmuş. Gelmişken tecrübe edelim. Hava da bayağı sıcak. Ben önden gidiyorum Burçin. Sen arkadan beni gönder. Üstü buz gibi. O aradan devam et. Altı sıcak. Nasıl Deniz? Soğukluk nasıl? Buz. Şuraya girsen ya, arkandaki yere. Hadi gir. Hadi Kaynağı orası. tüm seyirciler seni izliyor şu an. Hadi tamam, bir kerelik gir ya. Sezer Yılmaz arkadaşımız ne diyor? Her şey zihinde başlar. Gerçekten çok soğuk. Az önce o soğuk suda yüzdük ve gerçekten bir tarafta buz gibi su. Hemen aşağısında da sıcak suyu hissediyordum. 10 dakikalık seyir sonrasında şu karşılardan böyle çok güzel bir, sanki vadinin ortasından geçiyormuşuz gibi seyir yaptık ve Gemiler Koyu'na geldik. Sol tarafta gördüğünüz yer Bizans döneminden kalma antik bir kent. Aynı zamanda içeride şapeller, kiliseler, yani bir şehirde olması gereken neredeyse her şeyin olduğu bir tarihi adayı görüyorsunuz. Buraya karadan yol yok, sadece tekneyle girebiliyorsun. Geldiğinizde mutlaka bence de görmeniz gereken harika yerlerden biri. Biraz önce de drone uçurdum. O kadar güzel mavi, o kadar güzel yeşil gördük ki böyle insan videoyu çekerken bile mutlu oluyor ya. Diyorsun ki şükürler olsun böyle bir memlekette yaşıyorum diye seviniyorsun. Mesela geçen gün biz Burçin'le evden motora bindik, çıktık, şu koya geldik, yüzdük, sonra eve geri döndük. Yani Fethiye aynı zamanda yaşamak için de bu kadar aslında insana imkanlar veren şehrimiz. Hadi bakalım gelsin sıradaki durak. and showed us what we lost. And I'm writing to myself about things you said, about things you said. The slowness creeps towards my feet within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. Shadows you cannot see, I brush aside. Türkiye'nin en güzel yollarından bir tanesinin bu taraflarda olduğunu düşünüyorum. Sonraki bölümde anlatacağım. Ama şu an denizle şelalenin buluştuğu nadir lihanlardan birini görüyorsunuz. Ve burası Kelebekler Vadisi'nin hemen ilerisinde küçük bizim şelalemiz. Genelde Temmuz-Ağustos ayında kurumaya başlar. Ama muhtemelen siz yazın geldiğinizde göremezseniz şaşırmayın. O yüzden söylüyorum. Böyle denize dökülür, harikadır. Yani anlayacağınız bizim de şelalemiz var. Bu kadar küçük olsa da işimizi görüyor. Hani bir laf var ya, insan ölmeden önce bunları yapmalı, şunları görmeden ölmemeli gibi böyle bir listesi olur. Ha işte onlardan bir tanesi bence Fethiye'de. Burası Kelebekler Vadisi olarak bilinen dünyaca ünlü vadimiz. Aslında kelebekler çokmuş eskiden ama günümüzde çok fazla yok. İsmini oradan alıyor. Ve burada vadinin ortasına sadece teknelerle ulaşabileceğiniz bir konumda bulunuyor. İsterseniz gelip şuradaki otellerde, tesislerde de kalabiliyorsunuz ve şu tekneler onların genelde servisleri oluyor. Böyle bir ambiyansın, manzaranın içinde dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin ve plajın keyfini çıkartıyorsunuz. Buranın bir de güzel yanı şudur. Güneş hemen şuradan battığı için harika da bir gün batımını da görürsünüz. Pırıl pırıl da bir denizi vardır. Bence Türkiye'nin en güzel vadilerinden bir tanesinin burası olduğunu düşünüyorum. Ve baksanıza şuraya. Suyun dibi görünüyor mis gibi. Hatta Ölüdeniz'den Faralli'ye giden yukarıdan yol var. Orası da bence Türkiye'nin en güzel yollarından biridir. Eğer bir gün buralara yolunuz düşerse kesinlikle Faralli'ye, hatta Kabak Koyu'na kadar bu yolu da isterseniz kullanarak manzaraların keyfine varabilirsiniz. Muhteşem. Her geldiğimde şu dağların heybetine hayran oluyorum. O kadar güzel yerler görüyorsunuz ki böyle tekneyle giderken hangi birinde duracağını şaşırıyor insan. Mesela burada görüyorsunuz küçük küçük tekneler var daha çok. Çünkü buraya büyük tekneler gelmiyor. Buranın ismi ne abi? Mavi Mağara. Mavi Mağara'ymış buranın da ismi.
Şöyle güzel de bakın bir tane plaj var. Hiç kimsenin olmadığı ki karadan buralara da ulaşım yok. Bu mağaranın da içine bu şekilde tekneyle gireceğiz bakalım. Ya benim en çok hayret ettiğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şurada dev bir kayalık var değil mi? O ağaç orada nasıl çıkıyor mesela? Nasıl büyüyor? Yani o taşı elinle kıramazsın. Ama işte Yüce Mevlam can vermek istediğinde orada bile bu bitkilere, çam ağaçlarına can veriyor. Vay vay vay, buz gibi oldu bir anda. Kayaların güzelliğine bakar mısınız? Dalgalar döve 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 sanki bir ressam çizmiş gibi bir şekil vermiş. Harika ya. Vallahi bir gün yolumuz buralara düşerse hem doğaya, tabiata hayran olun hem de bu güzellikleri gelin yerinde kendiniz canlı canlı görün gerçekten. Ölüdeniz'e, Fethiye'ye yolu düşenler bu gezilerin hepsini mutlaka yapmalı. Çok güzel yerler. Ben 1000 kere gördüm. Bak ama hala şaşırabiliyorum. Hala seviyorum. Devam. Bu gördüğünüz yer de işte tatil köyü Liberty olarak biliniyor. Arkada böyle kudretli dev bir dağ var ya, işte orası Baba Dağımız. Paraşütle atlanan yer. Burası da çok güzel tatil köylerinden biridir. Tabiat, manzara da çok güzeldir. Dağla denizin bu kadar güzel göründüğü nadir yerlerden bence. Burası da bizim Kıdrak plajımız. İsterseniz hani burada şezlong, şemsiye kiralamak istemezsin. Gelip böyle kendin havlunu, sandalyeni atıp deniz, kum, güneş keyfi yapabiliyorsun. Ama küçük bir giriş ücreti oluyor. Denizi de bakın cam gibidir. Burayı da seversiniz diye tahmin ediyorum dostlar. Size şu an bildiğiniz ekranlarınızın başında Fethiye Gezi Rehberi, Ölüdeniz Gezi Rehberi hazırlıyorum bir yandan. Çok güzel görünüyor. Bakın mesela bu kısımda da dediğim gibi yine gelip isterseniz şemsiyenizi, havlunuzu atıp deniz, kum, güneş keyfi de yapabiliyorsunuz. Devam. Gelsin sıradaki. Ya burası da mesela Instagram'da bayağı patlamış bir yer. Gizli koy, gizli yer, gizli plaj diye tanıtıldı ama artık gizliliği falan kalmadı. Gördüğünüz gibi burası da bayağı keşfedilmiş. Şuradan yukarıdan da aşağıya inebiliyorsunuz. O yüzden herkes gelip burada da deniz, kum, güneş keyfi yapıyor. Vallahi çok güzel tekne turumuzu yaptık. Eğer buralara gelirseniz kaptanımıza ulaşırsınız. Instagram'ını falan ekranda koymuştum. Şimdi ne var sırada? Uçuş var. Şimdi de bu Tiger Son'da bizi tanıyorlarmış. Dediler ki sizi bu uçuralım. Ve bu zamana kadar Burçin Pehlivan, Fethiyeli olmasına rağmen işte ekranlarınızın başında buranın keyfini çıkarmayanlardan bir tanesi. Hiç uçmamış. Evet. Suçlandın. Heyecanlıyız, heyecanlı. Bu sefer kıracağız çünkü hep korkmuş. Ben de zamanında Şafak benim kardeşim paraşüt pilotuydu. Ona güvenerek ilk uçuşumu gerçekleştirmiştim. Sonra 2-3 defa uçtum. İnşallah böyle bağırış çığırış. İlk başta bir heyecan oluyor da sonra alışmaya başlıyorsun. Bir yarım saatlik bu macerayı sizlere de göstereceğiz. Hazır mısın? Hadi bakalım, güzel manzaralar olsun. Eğer geri dönemezsek Hakkınızı helal edin. hakkınızı helal edin. Kanalın şifresini ben açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Ne demiştim? Bu gezide birazcık sizlere sadece Ölüdeniz değil, hani Fethiye'ye gelirsiniz, Kaş'a, Kalkan'a gidersiniz, ne bileyim Marmaris'i de görmek isterseniz birçok rotayı da anlatacağım demiştim ya. Sadece Fethiye için bile bir hafta ayırsanız anca biter. Bak göstereyim. Burada şu turlarını sadece Ölüdeniz'de değil Fethiye'de, Göcek tarafında da yapabilirsiniz. Jeep safari yapabilirsin, ATV'ye binebilirsin, rafting var. Yani Saklıkent tarafındaki kanyonlardan, antik kentlerden bahsetmiyorum bile. O yüzden dostlar buraya gelmeden önce bir haftanızı ayırmanızı öneririm. Bu arkadaşlar birazdan bizi hazırlayacaklar. 1900 metreden paraşütle atlayacağız. Çok heyecanlıyız. İnşallah güzel de manzaralar olursa o lagünün maviliğini hep beraber görürüz. Normalde aşağıdan sizi servislerle, bildiğiniz araçlarla 1200 metreye, işte hava şartlarına göre 1900 metreye çıkartıyorlar. Ama biz dedik ki buraya kadar gelirseniz sizler eğer uçmasanız bile teleferikle bu dağa çıkabiliyorsunuz. Bunu da anlatalım diye dedik ki teleferikle biz gidelim, yukarıdan da atlayarak geliriz. Yani hayatımızda ilk defa ilginç bir videoyu bu şekilde izliyor olacaksınız sizler de. Burası işte şu anda Babadağ'ın teleferiği. Biz şu an aşağıdayız ve biraz sonra şu otoparkın olduğu noktadan önce 1200'e, sonra 1700'e ve en sonunda 1900 metreye çıkıp
manzaranın keyfini çıkaracağız. Yani illa Fethiye'ye geldiğinizde uçmak zorunda değilsiniz. İsterseniz teleferikle de Babadağ'dan Ölüdeniz manzarasını görebiliyorsunuz. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. İnsan böyle hazırlığa başlayınca daha çok heyecanlanıyormuş. Başlıyoruz. Buradan da işte biletinizi alıyorsunuz gidiş dönüş. Biz muhtemelen tek kişilik bilet alacağız. Hadi bakalım 1900 metreden uçmaya hazırız. Evet, teleferiklerimize binelim gidelim. Yukarıya çıkmaya başladıkça heyecan da başlıyor. Hazırız. Yolculuk başladı. En son size Vietnam'da böyle gösteriyordum. Şimdi burada memleketi gösteriyoruz. Summer is always confusing me. Honestly, I thought I'd feel warm, but I'm cold. It's getting old. Yukarıya çıktıkça bitki örtüsü bile değişti. Zaten hava yaklaşık olarak 8-10 derece serinledi. Şu an 1300 metredeyiz ve bulutların üstündeyiz, görüyorsunuz. Şunu yaşamak bile harika bir tecrübe daha uçmadan. Bak bak Burçin. Dağın neresindeyiz? Yani daha uçmadan şu teleferik bile uçma hissini yaşatıyor. En yüksek noktaya geldik ve bir uçurumun ortasından geçiyoruz. Karşısı da Toroslar. Конечно, мы же ездили, наверное, машине, наверное, Çok güzel ya, gerçekten. Müthiş bir tecrübe olacak. İnanılmaz güzel bir hava var şu anda. Yani bunu dünyanın kaç yerinde görebilirsiniz. Ve dostlar, bildiğiniz mevsim değişti. Şu an kışa geldik. Nasıl sevmeyelim bu memleketi? Aşağısı yanarken burada bildiğiniz üşüyorsunuz. Böyle birazdan uçacağız. Bulutun içinden geçiyor. Abi şükürler olsun, şu güzelliğe bak ya. Şimdi 1800'e gidiyoruz. Teleferikten indik. Böyle arabaya biniyorsunuz ve kısacık bir yolculuk olacak. Paraşütçüler yukarıya. Paraşütçüler canavar ya. Sana en baba soruyu sorayım o zaman. Bak, elim ayağım titremeye başladı. Evet. Nabız da atıyor. Evet. Ölecek miyiz? Valla ben şöyle söyleyeyim. 7 yıldır beceremedim ölmeyi. Olmuyor mu bütün? Olmuyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Buradaki pilotların hepsi Türkiye Hava Kurumu'ndan özel eğitimli. Dünyada sadece 400 pilot var Babadağ'dan uçabilen. Başka yok. Bunun lütfen kıymetini bilin. Onun için çok rahat, emin ellerdesiniz. Burada Turizm Müdürlüğü ve bütün kaymakamlıklar elinden geldiği kadar denetim yapıyorlar. Ve şu anda pilotlar 10 numara süper bir hizmet veriyor. Çok güvenli bir şekilde uçup indiğinizde zaten yüzünü indikten sonra o mutluluğunu görmek istiyorum. Evet. Hadi bir inşallah, beşlikler. inşallah bir saat sonra şunu diyeceğim. Ama İyi son ki bir, yapmışım. son bir şey de söylemek istiyorum. Buradan milli takımımıza o güzel ağlayan küçük çocuk için 2 maçı almalarını rica ediyorum. Buradan havadan Evet. onlara güç veriyoruz. Buradan halamgile, akrabalar. Hadi. Süpersin. Gelin buradan. Ay. Şurada arkada hazırlanın sizi çekeyim. Burçin ben titriyorum. Ama geçecek. Gayet iyi. Oo, çok güzel olacak, çok güzel. Şimdi ekipmanımızı da size hazırlayacağız. Hocalarımız da geldi. Oğlum karşısını görüyor musun? Burası hala kar var orada. Karlar var dağlarda. O karlar hiç erimiyor. Yani şu an bakın neredeyiz biliyor musunuz? Aşağısı Saklıkent Kanyonu, şu taraf Patara, Kaş, Kalkan, Antalya, bir tarafımızda Fethiye. Bir de- Ya buradan her yeri görebiliyoruz. Bir dahaki uçuşta buradan Patara'ya gidip inebiliriz. İnşallah. Bir dahakine. Hadi bir dahakine. Çok iyiyiz. Başlıyoruz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım. Yeni evlenmiştik. İnşallah kazasız belasız başımıza bir şey gelmeden çoluk çocuk sahibi olabileceğimiz günler ertelenmez. Kimde bıçaklar? Bıçak alabilir miyim? Şu anda size hazırlıyoruz efendim. Evet. Şu anda Ayaklarımızı açıyoruz. açıyorum. Aa, çok ilginç. Her şey çok kolay olacak. Evet, inşallah. Komutlarımı dinleyeceksiniz. Beraber hareket edeceğiz. Beni dinlerseniz her şey çok kolay olacak. Tamam. Siz bana güvenin, ben de size güveneyim. Kolay bir şekilde bu işi halledelim. Tamam. Kulaklarınız rahat mı? Çok iyi. Tamam, çok güzel. Şöyle dönebiliriz bu tarafa doğru. Kafanızı kaldırın. Rahat mıyız? Çok iyiyim. Çok güzel. Kameramız kalkışta sizde kalacak. Sonrasında ben sizden alacağım. Zaten bağlı olduğu için. Herhalde 2 kamerayla uçan ilk pilot sen olacaksın. Olabilirim, evet. 2 kamerayla uçuyoruz. Normalde yasak. Evet. vermiyoruz izin böyle almışız şeylere. özel. Ama bunun da takmasını yaptık. Bakın arkadaşlar güvenliğini Evet. sağladık. Şimdi müzik dinlemek istiyor muyuz havada? Yani fark etmez. İyiyim ama daha iyi Hiç olacağım. merak etme, her şey yolunda. Bak yine kontrol ettim, süper. Yok her şey yolunda, süper. Gülüyor bak. Gülüyorum. Problem yok. Gel yanıma sen, bir bekle. Şimdi git lütfen. İp, tehlikeli ipler. Paraşüt ipleri çok tehlikeli çünkü. Bekleyelim. Çipa, çipa. Dostum sen hazır olduğunda sağdan çekiyor, bekle. Eyvah. Hazır ol. Hazır mısın? Hazırım. Take off dediğinde yürüyüp koşacağız, okey? Tamam, koşacağız abi. Gidiyoruz. Gel. Gel, temiz, tut. Tut, süper. Yürüyelim. Koşalım. Ben de sen tamamdır burası ben.
Kolay mıymış? Şu an bilmiyorum ki. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Rüya gibi. Aşağıyı görüyorsunuz. Sağ taraf Fethiye. Burası da meşhur Babadağ. Birazdan Ölüdeniz'i göreceğiz. İnşallah. Woohoo! Ah. Evet, daha rahatım. Şimdi böyle dolanıyoruz buralarda. Geziyoruz. Çok güzel bir tecrübe ama. Yani Kuşlar gibiyiz şu an. gerçekten kuş gibi hissediyorsun, doğru. Şu an 2000 metredeyiz değil mi? Vardır. 2000 metreden kalkış yaptık. 2000'den gidiyoruz. Evet, süzülüyoruz. Şu sağ taraf ne kadar güzelmiş ya, bak düz yer. İnsan gerçekliğine inanamıyor. Daha biraz önce şuradaki yamaçtan teleferikle çıkarken Evet. titriyordum. Şimdi teleferiğin de üstünden geçiyoruz. Evet. Ve hani bir Ve çok daha konforlu. çok rahat. Yani koltuk gerçekten çok rahat. Otobüsteki gibi. Bakar mısın ya? Dünyadan uzaktayız. Stresten uzaktayız burada. Düşünecek Evet. başka hiçbir şeyimiz yok. Sadece anın tadını çıkarıyoruz. Müthiş bir deneyim. Yani bunun meslek sahibi olmak da ilginç bir meslek ya. Düşünsene şu an kimseyle muhatap değilsin. Yok. Sadece rüzgar ve doğa. Bak sol tarafta Kelebekler Vadisi görünüyor. Sonraki bölümde ben oraları anlatacağım. Faralya. Harika yerler oralarda. Fethiye'miz. Aa, benim ev şurada. Tuzla Mahallesi. Burası Ovacık. Karşısı Kayaköy. Karşı taraflar Göcek. Bu da biz. Hanımlar beyler, Ölüdeniz'e hoş geldiniz. Videomuz başlıyor. İşte şu anda Ölüdeniz'in merkezini görüyorsunuz. Benim size gösterdiğim yerlerin hepsi buralardı. Aslında diyordum ya, küçücük bir yer. Böyle bir yerdeyiz. Aşağıda teknelerin olduğu kordon kısmını görüyorsunuz. Ve şurası da dünyaca ünlü Kumburnu. Zaten Türkiye'deki bütün reklamlarda, tanıtımlarda kullanılan o yer. Ooo, şu an. Barış'ta kullanmak ister miyiz? Yok, ben Ufaktan böyle bir kullandırayım mı size? ben şey yapıyorum şu an. Bence kullanırız. Tutunuyorum şuraya. Hiç problem değil. Tutmanıza gerek yok. Nasıl kullanıyorsun? Ben size göstereceğim hemen. Paraşütle kullanmadık demeyiz. Oo. Harika ya. Gerçekten güzelmiş ya, insan alışıyor bir yerden sonra. Hani korku geçti mesela. Kesinlikle. Müthiş. Bilincim aman boş ver diyor. Ama kalbim, oğlum daha yaşayacak çok şey var diyor. Değil mi? Ama bunu da yaşamadan geçmek olmaz. Bunu yaşamadan ölmemek lazımmış. Hep denir ya. Hani o kadar bak gezdim geldim ben. Nerelere gittim. Hani böyle bir yer elimizin altında. Evet. Ve bunu değerlendirmiyoruz. Şu manzaraya bakar mısın ya? Hey! Harika oldu manzara şu anda. My mind is weak, the lows are deep. I fall into the refuge that is sleep. There's nothing in my view but images of you 1,000 times. The summer came for us and showed us what we lost. Ve artık inişe geçiyoruz. Neredeyse gelmek üzereyiz. Bakın dağların neresinden, zirvesinden yaklaşık 25 dakikada nereye geldik. Harikaydı. Yani hayatta bir kez yapılmalı. Herkes Ölüdeniz'e bekliyoruz. Hadi bakalım, inişe geçiyoruz. Aa, muhteşem bir şey ya. Gerçekten şu an kuş gibi süzülerek Ölüdeniz'in üstünde sabah gezdiğimiz yerlerin 100 metre üstünden çırpınarak gidiyoruz.
Şimdi ben indim. Biraz sonra yorumlamasını yaparız. Burçin geliyor. O da şunda. Hiç sesi çıkmıyor gibi ama sanırım biraz tırsmış galiba. Burçin! Topla gel. Topla gel. Tellioğulları, Seferoğulları ayrı düştü. Nasıldı? Muhteşemdi. Beğendin mi? Ay muhteşemdi. Hayatta insanın bir kere olsun deneyimlemesi gereken bir şey. Keşke daha önceden uçsaymışım. Böyle bir deneyim. Zevk yok değil mi? Korktun mu? Hiç korkmadım. Evet ya. Muhteşemdi. Benim zaten yükseklik korkum yok biliyorsun. Helal olsun Muhteşemdi. kız. Tebrik ederim. Sağ salim de geldik. Teşekkürler arkadaşlar. Eyvallah. Yaptık beraber. Yaptık. Çok eğlendik tabii. Akrobasi de mi yaptın? yaptık. Yaptık hem de dip. Nasıl yaptık biliyor musun? Yapalım mı dedi. Ben dedim ki bir daha mı geleceğiz dünyaya ya? Bravo kız. Evet, aynen. Böyle böyle yaşayacağız. Çok güzel. Darısı herkese adrenalin dolu. Geleceğiz tabii. Anlaştık, Bak bir süper. şey söyleyeyim mi? Ben artık buna alıştım. Ben atlarım. Her ay buradayız. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Eyvallah hocam. Eyvallah. Teşekkür eyvallah. ederim. İkimiz de doğma büyüme Fethiye'liyiz. Ve ikimizin de hayattaki en büyük hatası bu işleri geç yaşaması. Yani sen bak düşün kaç yıldır buraya gelip gidiyorsun mesela Ölüdeniz'e hiç atlamadım. Ne kadar üzücü değil mi? Aslında hayatı yaşamıyoruz ki. Ne var yani? Elin adamı Yeni Zelanda'dan gelip atlıyor. Cem Yılmaz hep diyor ya, yaşamıyoruz abi ya. O misal yani halbuki elimizin altında. O yüzden dostlar yolunuz bir gün Muğla'ya, Antalya'ya düşerse sadece şunu yaşamak için bile gelin adrenalini, tecrübeyi hayatınızda böyle iz bırakabilecek şekilde bir kazıyın ya. Kesinlikle öneririm sizlere de. Şimdi otelimize gidiyoruz. Üstümüzü değiştireceğiz. Harika bir yere yemeğe götüreceğim sizi. Bırakın Fethiye'nin, bırakın Muğla'nın, bırakın Türkiye'nin dünyada gittiğim en iyi et restoranlarından bir tanesi de Fethiye'de desem. Hadi hazırlanalım, gidiyoruz. Latin Amerika'sından, Asya'sından, Avrupa'sından nerelerde size et konusunda restoranlar gösterdim. Hatta dünyanın en iyi steakhouse restoranı olan Arjantin'deki Don Julio'ya bile gidip orada aktarmıştım tecrübelerimi. Bizim Don Julio'da Fethiye'deki burası. Teras Steakhouse arkadaşımın yeridir. Müthiş Arjantin usulü et yapar. Bizim yurt dışında da Burçin'de birçok kez özleyip ya aslında yediğimiz yerlerle ilgili yorum yaparken ya bir Dinçer'in mekanı kadar değil dediğimiz böyle örnek gösterdiğimiz yer. Hadi bakalım nasıl bir steak yapıyormuş gelin sizlere göstereyim. Bence Fethiye'deki birçok kişi bile burayı bilmiyor arkadaşlar. Burada steak yedikten sonra birçok yerde yemezsiniz. O kadar net söylüyorum. Burası da zaten dry age dolabı. Görüyorsunuz harika böyle Türkiye'nin dört bir yanından. Hatta Japonya'dan bile et geliyor bildiğim kadarıyla buraya. Etleri getiriyorlar. Şurada asansörlü sistemde ki odun ateşinde yapıyorlar. Harika et yapıyor kardeşimiz. O yüzden asla pişman olmazsınız. Kolay gelsin. Hadi bakalım günün en güzel anı başlasın. Ya var ya Burçin nasıldı? Müthiş. Ya abi vallahi Dinçer bu işin artık üstadı. Gelince selamınızı söyleyin yardımcı olur. Yani o etin lezzeti, suyu ya iki kilo et yersiniz buraya geldiğinizde. O yüzden adresimiz burası. Biz gidiyoruz. Teşekkür ederim ziyaretiniz için. Buranın çok iyi gece hayatı varmış. Gelmişken bir de arkadaşlara burayı da gösterelim. Hadi bakalım. Herkesi bekleriz. Herkesi Ölüdeniz'e Fethiye'ye bekliyoruz. Size gündüz gösterdiğim her yer akşam bu şekilde olmaya başlıyor. Barlar, canlı müzikler, gece kulüpleri, sahne sanatları hepsi var. Burası da VIP dans bar. Güzel yerlerden biridir. Şimdi şöyle bir dolaşalım. Kanalımıza hoş geldiyseniz biz gece hayatında artık yoruluyoruz. O yüzden biz yemekten sonra yürüyüşe çıktık. Belki birer soda içer sonra yatarız. Ama genel hatlarıyla bir de burada Hisarönü diye bir bölge var. Mesela orada da çok böyle barlar, gece hayatı ve yerleşik İngilizlerin yaşadığı hemen buradan bir 5 dakika yukarıda da bulunur. Yani orayı da görebilirsiniz ama Ölüdeniz'in en ünlü caddesinde akşamları genelde böyle mekanlar kuruluyor. Bak şurada birkaç yer daha var onu da göstereyim size. Bir de geride bizim otele giderken var. Dün İngiltere'nin maçı vardı. Bütün mekanlarda canlı yayın yapıldı ve oturacak yer bile yoktu. Çünkü herkes İngiliz burada. Onların küçük bir tatil kasabası gibi. Bugünse başka maçlar da var ama o kadar çok ilgi yok. Bildiğiniz canlı müziğe geçmişler bakın. Bunu hep turistlere yapıyorlardı. Bize de yapıyorlarmış meğer. Acımıyorlar arkadaşlar. Evet abi. Ice cream. İnsanın siniri bozuluyor.
Anık. Niye etti? Buyur abi. Vallahi yakaladım. Helal olsun. Yakaladım. Refleksimiz iyiydi. Evet abi. Ama yine gitti. Buyur abi. Teşekkür ederim. Ya Abi salak buyur. oldum Burçin. Ya yapma abi böyle şeyler bize, bak kalbimiz kırılıyor. Bul karayı al parayı yapıyor. Sonunda. Bu son Dondurma aldık. Hep bir şey var ya. 200 TL. He 200 TL mi? Hep böyle yok şöyle şu kadar pahalı, bu kadar pahalı abartısı var ya. Birazcık da hani haber sitelerinin de oyunu olduğunu düşünüyorum. Burada örnek veriyorum. 150 liraya bira içecek yerde var. 250 liraya da var. Ama 500 yok. Yani dondurmadan bile hani fiyatları da gösteriyorum ben size ara sıra. Şurada köfte ekmekçi var 350 TL mesela. Ya da şurada bir kanatçı var 500-600 TL. Yani bu paralara da akşam yemeği mesela yiyebilirsiniz. Her kesime hitap eden bir yer aslında buralar arkadaşlar. Bu konuda da bir düzeltme yapalım dedik. Canlı canlı dondurmamızı yerken şimdi sokağın diğer tarafına doğru yürüyoruz. Allah, videonun kapanışını yapmayı unuttuk. Dostlar işte Fethiye Ölüdeniz böyle bir yerdi. Memleketimizin bu güzelliklerini, doğasını, tabiatını, uçuşunu, denizini hepsini göstermeye çalıştım. Kıymet bilinmesi gereken bu coğrafyaya bir gün gelirseniz güzel bir Ölüdeniz tatili yaparsınız. Ben yine detaylı açıklamaya bırakırım. Oradan bakın. İşte videonun kapanışını böyle bir yerden yaptım. Bir sonraki bölümde bildirimi açın. Çünkü başlangıcı da buradan yapacağım. Ve bir sonraki bölümde bence bırakın Türkiye'nin, dünyanın en güzel yollarından bir tanesini göstereceğim size. Hep böyle sağımızda maviler, turkuazlar, yeşiller olacak ve benim memleketimdeki de en beğendiğim yerlerden bir tanesi olan Faralya köyüne sizlere götüreceğim. O zaman ne yapıyoruz? Bildirimleri açıyoruz, yorumları yapıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.